Sonbaharın ilk ayında, 26 Eylül 1371 tarihinde Sırp ve Rum kuvvetleri Türkleri Trakya'dan atma amacıyla harekete geçtiler. Beni tahtına saplanmış saray kuşu mu zannediyorlar? 800 Osmanlı erine karşı 70 bin kişilik dev ordu. Çirmen Savaşı. Osmanlı, Sultan Murat döneminin en önemli zaferlerinden Sırp Sındığı Savaşı'nı kazanmıştı. Bu zafer, Sultan Murat için sadece bir sevinç değil, aynı zamanda önemli bir uyarı olmuştu. Çünkü Sultan, Haçlı ittifaklarının Osmanlıları Rumeli'den atmak için daha büyük güçlerle gelebileceğini öngörmüştü. Bu tehlikeleri önceden bertaraf etmek ve bölgedeki hazırlıklarını güçlendirmek için Anadolu'da kalmanın yeterli olmayacağını fark etmişti. Rumeli'de daha fazla ilerleme kaydedilecekse, devletin askeri ve idari ağırlık merkezinin Bursa'dan Edirne'ye taşınması gerektiğini devlet erkanıyla istişare ederek karar aldı. Edirne'de saray, cami ve medrese inşa ettirerek Osmanlı'nın yeni başkentini Edirne'ye taşıdı. Artık hadisteki müjdeye nail olacak Kutlu Kumandan Fatih Sultan Mehmet Han gelene kadar başkent Edirne olacaktı. Bizans İmparatorunun ihaneti ve Gelibolu kaybı. Sultan Murat, başkenti Edirne'ye taşıdıktan sonra Rumeli'deki Osmanlı faaliyetleri hızlanmıştı. Bizans İmparatoru Ioannis, Sultan Murad'ın Balkanlardaki ilerleyişi karşısında çaresizce izlemekteydi çünkü Doğu Roma ile Osmanlı arasında bir barış anlaşması vardı. Bu nedenle İmparator Ioannis açıktan açığa Osmanlı'ya hiçbir şey yapamıyordu fakat el altında başkalarını kışkırtmaktan geri durmuyordu. Bizans İmparatoru Ioannis Avrupa'ya yardım mektupları gönderdi. Bu mektuplara Kont Amadeo yanıt vererek Papa Urban'ın da teşvikiyle bir Haçlı donanması oluşturdu. Kont Amadeo komutasındaki Haçlı donanması Gelibolu'yu kuşatarak Osmanlıların o dönemde henüz güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmamasından faydalanarak şehri ele geçirdi. Şehir alındıktan sonra Savua Kontu tarafından Bizans İmparatorluğu'na teslim edildi. Gelibolu'nun kaybı Osmanlıların Anadolu ile Rumeli arasındaki en önemli geçiş noktasını yitirmelerine neden olmuş ve iki yaka arasındaki bağlantı zorlaşmıştı. Gelibolu'nun kaybedilmesinden sonra bu duruma öfkelenen Sultan 1. Murat, öfkeli ve kararlı bir şekilde İstanbul'a doğru yola çıkmaya karar verdi. Gelibolu'nun düşmesi, Rumeli'de yapılacak olan fetihleri de tehdit ediyordu. Sultan Murat, ordusunun başına geçmeye karar verdi. İstanbul'a giden yolları kontrol altına alarak, başkentte ulaşımın yollarını kesmek için İnceyiz ve Çatalca gibi stratejik noktaları fethetti. Akıncılarsa İstanbul surlarına neredeyse yanaşacak kadar ilerleyerek Karaburun ve Kilyos'a kadar ulaşmışlardı. Bu ilerleyiş, Bizans İmparatoru ve şehir halkı üzerinde büyük bir korku oluşturmuş, şehrin surları ne kadar güçlü olursa olsun, Osmanlıların kapılarına dayandıklarını fark eden Bizans, çözüm yolları aramaya başlamıştı. Sultanın diğer komutanlarından Kara Timurtaş Paşa, Yanbolu'yu fethederek Bulgar Krallığı üzerindeki baskılarını iyice arttırmıştı. Bu fetihlerle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun kuzeydeki sınırları sağlamlaşmış, Bulgarlar bu yeni durumu fark edince korku içinde geriye çekilmek zorunda kalmışlardı. Evranos Bey ise Batı cephesinde Makedonya'ya harekat yapıyordu. Lala Şahin Paşa Sofya'ya doğru yaptığı seferde İhtiman şehrini teslim alarak Samakov'a yöneldi ve burayı da fethetti. Serez'in tehdit altında olması. Osmanlıların Trakya'daki ilerleyişi, sınırdaki Serez despotu Ugleyşa'yı doğrudan tehdit etmeye başlamıştı. Ugleyşa, Türklerin Trakya'dan atılmadan huzur bulunamayacağını anlayarak kardeşi Vukaşin'i ittifaka ikna etti. Bizans-Sırp yakınlaşması. Serez despotu Ugleyşa, Osmanlılara karşı Bizans'ta ittifak kurmak istemişti.
Bu amaçla Stefan Duşan zamanında ayrılan Sırp Kilisesi ile İstanbul Patrikhanesi arasındaki ayrılık giderilmiş ve Mayıs 1371'de kiliseler arasında birleşme anlaşması sağlanmıştı. Bizans'ın batı arayışı. Bizans İmparatoru 5. Yohannes, Osmanlılara karşı batıdan yardım almak için Andronik'i yerine vekil bırakarak Roma'ya gitmiş, Katolikliği kabul etmiş, ancak dönüş yolunda Venedik'te olan borçları yüzünden tutuklanmıştı. Çirmen Savaşı'na giden süreç. 1371 yılına gelindiğinde Sırp liderler Vukaşin ve Uglješa Osmanlıları Balkanlardan atmak ve Edirne'yi geri almak için harekete geçmişti. Bu harekette Doğu Roma'yı da yanlarına alarak büyük bir ittifak oluşturmak istiyorlardı. Venedik'te tutuklu bulunan İmparator Yohannes'in vekili Andronik, imparatora danışmaksızın ittifak teklifini kabul etti. Sultan 1. Murad'ın Anadolu'da bulunduğu bir sırada ittifak ordusu Edirne üzerine yürüyüşe geçti. Sırp ve Rum ordusunun ilerleyişini haber alan Edirne'yi muhafaza etmekle görevli olan Lala Şahin Paşa, o sırada Anadolu'da olan Sultan Murat Han'a haber göndererek ondan yardım istedi. Gazi Murat Han, Anadolu'da kuvvetlerini toplayıp yola çıkmıştı bile. Kısa sürede Çanakkale Boğazı'nın yakınına varmışsa da burayı geçemedi. Çünkü Gelibolu şehri ve Çanakkale Boğazı, Sırpların müttefiki olan Doğu Roma'nın elindeydi. Murat Han'ın Boğaz'da Roma gemilerini aşıp Karşıyaka'ya geçmesi imkansız hale gelmişti. Bunun üzerine Şahin Paşa, Sırp Sındığı Muharebesi'nin muzaffer komutanı Hacı İlbey'i gözcü birliklerin başına vererek 800 kişilik bir öncü birliğiyle ittifak ordusuna gönderdi. Asıl orduysa düşmanı Edirne önünde karşılayacaktı. Bu arada düşman ordusu Çirmen'e ulaşmış ve geceyi Çirmen Ovası'nda geçirmek üzere dinlenmeye geçmişlerdi. Düşmanın Edirne yakınlarına kadar geldiğini gören Hacı İlbey'i düşman ordugahına casuslar göndererek onların durumunu raporlamıştı. Hacı İlbey'i stratejik zekasıyla hızlı bir plan yaptı, beklenmeyen bir baskınla ordugahı birbirine katacak ve o hengamede ordu komutanlarının çadırlarına girip komutanları imha edecekti. Bu sayede orduyu başsız bırakabilir ve belki büyük bir zafer şansı kazanabilirdi. Bu planı uygulamaya karar veren Hacı İlbey, ilk önce ordugah etrafındaki tepelere davulcular yerleştirdi. Bu kadar kalabalık bir ordunun içinden sağ çıkamayacağını düşünen Osmanlı erleri, birbirleriyle helalleşip hücum borusunu beklemeye başladılar. Hacı İlbey'in emriyle hücum boruları ve davullar çalınmaya başladı. 800 nefer şehadete ermek için dört bir yandan hücuma geçtiler. Bedir'de sahabeler de az sayıda hücum etmemiş miydi? Haçlı ordusu dört bir yandan gelen davul, boru ve at sesleriyle neye uğradıklarını şaşırdılar. Umumunun uykuda, nöbetçilerin ise tedbirsizlikten sarhoş olduğu bu gecede baskına uğrayan düşman askerleri etrafta çaresizce ve bilinçsizce koşuşturuyorlardı. Bir düşman saldırısı olduğunu anlamışlar ve karşılık vermek istemişlerdi ama karanlıkta düşmanını ayırt edemiyorlardı. Ordugahın etrafını çevreleyen her tepeden çalınan davullar Osmanlıların sayıca çok fazla olduğu izlenimini vermişti. 800 kişilik Osmanlı'nın sarsılmaz erleri, komutanların çadırlarını hedef alarak onları etkisiz hale getirip düşman ordusunu psikolojik olarak mağlup etmek istiyordu. İttifak ordusunda öleceği korkusuyla Meriç Nehri'ne kaçanlar da vardı. Seres despotu Uglješa, Osmanlı erlerinin ani gece baskınında çadırında öldürüldü. Sırp kralı Vukašin ise korkudan yanına birkaç adamını alarak kaçmaya çalışıyordu. Böylece Hacı İlbey hedefine ulaşmıştı. Başsız kalan ittifak ordusu askerleri Meriç Nehri'ne doğru kaçmaya başladılar. Kovalanan askerlerin çoğu öldürülürken birçoğuysa Meriç Nehri'nde boğuldular. Kaçmayı başaran Kral Vukašin dönüş yolunda hizmetçisi tarafından öldürüldü. Kralın kardeşi Goyka ise kaçarken Meriç Nehri'nde boğulmuştu. Bu muharebenin ardından gün doğumunda Meriç Nehri'nin ölen düşman askerlerinin kanlarıyla kızıla boyandığı rivayet edilir. Osmanlı akıncıları birçok ganimet ve esir elde etmişti. Ganimetler ve esirlerle beraber Edirne'ye gidip zaferin müjdesi verildi. Nihayet Türklerle daha fazla başa çıkamayacağını anlayan
Kuzey Sırbistan despotu Lazar, Türk himayesini tanıyıp vergi ve asker vermeyi kabul etti. Böylece bütün Sırbistan toprakları 1-2 sene gibi kısa bir süre içinde Osmanlı himayesine girmiş oldu. Sultan Murat Han, İslam'ı güzel bir şekilde temsil ederek yeni fethedilen yerlerde uzun yıllar kalıcı olmak amacıyla geçici bir fetih politikası izlemiyor, Rumeli diyarında temsil yönünü sağlam bir şekilde uyguluyordu. Orhan Bey zamanında uygulanan iskan politikasını Sultan Murat, Rumeli'de de uygulayarak temsil gayesinin temelini iyice kuvvetlendirdi. Anadolu, Müslüman halkından seçilen belli aileleri yeniden fethedilen bu topraklara yerleştirdi. En önemli ve İslam nişanı olarak cami, tekke ve zaviyelerin inşasıyla devam eden süreçte askeri cihette kapı kolu, süvari ocağının kurulması, tımarların tanzimi ve Voynuk Teşkilatı'nın kurulması gibi işlerle teşkilatlanma süreci de böylece devam etti. Bu sırada 2 yıl Venedik'te tutuklu kalan İmparator Ioannis bir şekilde borçlarını ödeyip İstanbul'a dönme fırsatını bulmuştu. Yokluğunda Osmanlı'nın elde ettiği zafer ve devam eden süreci öğrenince tüm umutları tükenmiş ve Osmanlı ile anlaşma yapmaya mecbur kalmıştı. Yapılan anlaşmaya göre Trakya'da fethedilen topraklar Osmanlılara verilecek, geride kalan Doğu Roma topraklarına ise el sürülmeyecekti. Osmanlı asker istediğinde Roma asker gönderecekti. Ayrıca yılda 7.500 Venedik altını haraç ödeyecekti. Böylece Rumeli topraklarına giriş kapısı olan Gelibolu'da tekrar Osmanlıların eline geçmiş, 2 kıta arasındaki geçiş kolaylaşmıştı. İmparator Ioannis, en büyük 2 düşmanına üst üste boyun eğmek zorunda kalmıştı. Bir hiç uğruna Papa'ya ve her geçen gün büyüyen ve güçlenen Osmanlı'ya. Osmanlı ise izlediği fetih stratejisi ve en önemlisi gönül fethetme politikasıyla Avrupa'da gün geçtikçe kök salmaya devam ediyordu.